İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündem özel programının yine değerli ve önemli konukları var. Özellikle ekonomiyi konuşacağız, borsayı konuşacağız. Özellikle borsada yatırım yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Kısa vade ve uzun vade nedir? Borsa bundan sonraki süreçte ne gözüküyor? Borsa yatırım yapmak şey midir, kazandırır mı yoksa önümüzdeki dönemde kaybettirir mi? Çok değerli konuklarımız var. Yine bununla birlikte özellikle son zamanlarda baktığımız zaman kripto paralardan çok parasını kaybedenler var. Dijital paralar, kriptolu paralar bundan sonraki süreçte nasıl gözüküyor? Onları konuşacağız. Hemen ben sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Murat Hasan Mirza Bey, kendisi makine mühendisi. Biz kendisini sosyal medyayı takip ederken borsacı Gakkom olarak çok dikkatimi çekmişti. Oradan tanıdık. Neden işte Elazığlı birisi Gakkom koymuş diye borsacı diye. Ve oradan da takip etmeye başladı. Kendisi bayramda geleceğini duyunca programımıza davet etti. Kırmadı bizi geldiği için kendisine teşekkür ederiz. Sosyal medyada da oldukça takip edilen birisi. Murat Hasan Mirza. Önce böyle kısaca kendinizi tanırsanız yani borsacı Gakkom benim çok dikkatimi çekti koydunuz. Bu nereden geldi? Biraz anlatın. Sosyal medyada bayağı oldukça da yaygın. Aslında yeniyim Zeki Bey. Yani benim YouTube kanalı yaklaşık 2 yıl kadar oldu. Borsayla ilgim 10 yıla yakın var ama YouTube kanalı çalıştığım iş yerinde yakın temaslı olarak 21 gün izole edildiğim dönemlerde evde can sıkıntısıyla bir YouTube kanalı kurma gereği duydum. Daha sonra yaptığım işi bu anlamda teknik analizi YouTube kanalına nasıl taşıyabilirimin arayışına girdik ve derken yürüdü gitti. Akşamları yayınımız oluyor, boş kalmıyoruz vesaire. Akabinde bir de Twitter hesabımız kuruldu. Oradan da pek Elazığlı arkadaşlar pek tanımıyor. Yeni yeni duyuluyoruz aslında ama. Gakkom deyince benim çok dikkatimi çekti. Hatta Vesebe'ye dedim ki ya tanıyor musunuz, ediyor musunuz dedim. O da çok iyi tanıyorum dedi. Türkiye'de pek bilen yok Gakkom ibaresini. Hatta G ile mi, K ile mi diye ayırt etmek istiyorlar ama pek bilen yok. Hani biz bu bizim için bir kardeş dezavantaj. diyoruz. Yani şeyden dolayı diyorum. Yani Gakkoş, Gakkom yani Elazığ özdeşmiş şey. Bu aslında bir nevi Elazığ'dan tanınmadığını bir şey yapıyor. Yani tanıtım noktalarında biz Elazığ'da pek tanınmıyoruz. Yani benim YouTube yayınlarıma günlük 600 civarında katılımcı geliyor. Orada buradan hepsine çok çok selam olsun. Baktığımda Elazığlı olan sayımız en fazla 50 civarı. 50 yani civarı. Oradaki Elazığlılar da hep gurbetten tesadüfen. Tabii Elazığ yerlisi olanlar var. Mesela bir bayramımız var. Gazidir kendisi. Çok severim. Buradan selam olsun. Bütün hemşehrilerimizin başımızın üstünde yeri var. Onlar bizim canımız. Biz onlardan çıktık, yürüdük. Gakkoş demek başka bir şeydir. Biz Gakkoş doğduk. Gakkoş öleceğiz inşallah. İnşallah. İzzettin Hocam'ın böyle sizden bir değerlendirme alacak olsak neler söylüyorsunuz? Özellikle Murat Bey'e hoş geldin diyelim. Çok teşekkür Bir de ederim. ne kadar gurur verici çünkü genelde de siz çok önem veriyorsunuz. Çok da konuşuluyor. Tanıtım, şehrin tanıtımı mesela. Tabii. Kendisi 600 canlı yayın katılımcısının 50'si sadece Elazığlı deyince demek ki geri kalanı da Elazığ dışından takipçiler. Bu da çok gurur verici, mutluluk verici. Ama kolay. 27 yıl öncesi nasıldı? Nereden nereye geldik artık diye. şeylerde eskiden Osman'la program yapardık. Direkt anı sorardı. Ondan sonra İzzet Hoca ile program yaptığımızda bir uzun vadeyiz. Şimdi demek ki abi benim yaşım da geçti. Murat'a devrediyoruz o işleri. İzzet Hoca da kısadı. Ben daha nostaljiden bahsedeceğim. Aynen. İşte efendim biz brokerayı telefon açardık. Sayın Hocam dedi ki yatırımcı kripto paraya, altcoin'lere ilgisi çok var. Aslında bunları düşünmek lazım. Biz yatırımcımız neden o tarafa yöneliyor? Borsa gibi sağlam kale gibi bir yatırım enstrümanı varken neden gidip altcoin alıyor? Şimdi bakınız ABD halkının borsaya ilgisine şöyle değinmek istiyorum. The Economist dergisinin makalesinde gidin kapıyı çalın. Selamünaleyküm, aleykümselam ben geldim. Kardeşim yatırımcı mısınız? Borsada yatırımınız var. İnanınız Zeki Bey her iki haneden birinde mutlaka hisse senedi bulursunuz. Şimdi hal böyle olunca verilere göre The Economics dergisindeki ABD'nin %55'i ciddi bir rakam. Nüfusun %55'i yatırım yapıyor. Evet. Arkasında bakıyorsunuz Avustralya geliyor %60. Arkasında Almanya %32.
Türkiye 2.7 milyon 2021 MKG verilerine göre. Doğru mudur? Şimdi Çok burada düşük rakam değil mi? bu soruyu kendimize sormamız lazım. Nüfusa göre Ama bak buradaki %3 mesele eder. vatandaşın ilgisinin olmaması acaba vatandaştan mı kaynaklanıyor yoksa borsada işlem yapanlar başta Şimdi olmazsa güven vermemediklerinden mi kaynaklanıyor? Şu soruyu ben de soruyorum. Evet. Ya bizim Türk vatandaşının ekonomisi mi müsait değil? Yok. Hiç zevkimizden taviz vermiyoruz. Yani ben buraya yayına gelmeden önce bir yemek yemek istedim. Vallahi tıklım tıklım. Oturuyorlar kafelerde canlı müzik. Göstergeniz şakrak. lokal. Yani herkes harcama konusunda bu değil. Evet. Tasarruf bu değil. Tasarruf gideceksiniz beğendiğiniz şirketin hissesini ayda da olsa 5 tane alıp koyacaksınız. Şimdi bizim vatandaşımız yatırımın ne olduğunu bilmiyor. Soralım. Yatırım nedir size vatandaş? Şimdi yatırım nedir? Bizim 2021 yılında yerli yatırımcı sayımız 2.7 milyondu. Yanlış olmasın. Yok, yok. Sürdü. Evet. Burada Şartlar önemli yabancı değil ya. yatırımcı son 4 ayda ciddi anlamda borsamızı terk edip gitti. Tabii burada hani siyasete girmek istemiyorum ama yönetimsel hatalar olabilir. Yabancı Türkiye'nin CDS puanlarının tavan yapması 800 küsürlerdeydi. Şu anda 834 herhalde. Yani düşünün binin üzerine çıktığı zaman bu bir batış demektir, iflas demektir. Yaklaştık ona. Yatırımcı bu riski almak istemiyor ve gidiyor. Ama yatırımcı psikolojisi şunu yönetemiyor. En büyük kazanımlar bu tarz kriz dönemlerinde yatırım yapmaktan geçer. Korkunun başladığı yerde yatırım yapılır. Doğru. Borsa nedir diye soracak olursanız herkesin korktuğu yerde hisse senedi almak borsanın ta kendisidir. Yani şeydeyken, Tabii, düşüşte ciddiyken. değil mi? Pandemide ne oldu? Doğru. Herkes hissesini satıyor, altınını satıyor, kriptosunu satıyor, arabasını satıyor, altını bile sattılar. Güvenli liman dediğimiz altını bile sattık. 2020 Mart ayında. Pandemide inanın Tüpraş 60 liraya gelmişti. Kaça Türk gitti? Hava Yolları'nı ben takip etmiştim. 12 liraydı, 13 liraydı. 50 lira oldu şimdi ki. Yani 120 milyar koyanın 500 Şimdi milyar Sayın parası Hocam, olacak. sormaz mısınız? Ya Türk Hava Yolları gibi bir şirketi 9.40'a gelmiş. Alsana be adam niye almıyorsun? Tabii özel bir Korkuyor. dönem. Fayans alsanız fayans da 5 katına çıkacak. Aynen. o dönem. Hani şimdi yatırımcı şunu diyebilir. Ya ben ev aldım benim evim 2'ye katladı. 3'e. Hay hay. O da bir yatırım enstrümanıdır ama herkes ev alamayabilir. Burada herkesin bütçesi ev almaya, araba almaya yetmeyebilir. Tabii burada biz bir yatırım konusunu iyi anlatmamız lazım. Yatırım nedir işte, evet. Nedir? Borsada yatırımcı profilini çizmek lazım. Nasıl yatırım yapabilir? Borsada baktığınızda uzun vadeli yatırım, kısa vadeli yatırım, scalping dediğimiz day trader yapılan yatırım çeşitleri var. Uzun vade yatırım literatürlerde bir yıldan aşkın yani bir yılın üzerinde bekleyen yatırımlara uzun vade yatırım denir. Eğer siz bir yılın altında yani bir ayla 12 ay altında yatırım yapıyorsanız orta vade yatırımcısınızdır. Ama bir ayın altında işte 28 gün, bir gün, 5 günlük bir yatırım yapıyorsanız siz day trader'sınız. Ve bir günün sadece bir günlük işlem yapıyorsanız eve giderken hisseyle gitmiyorsanız siz scalping yapıyorsunuz demektir. Şimdi burada scalping dediğimiz yatırımcı ne yapıyor? 5 dakikalık, 15 dakikalık grafiklerde formasyon görüntüleriyle para kazanmaya yani vur kaç. İşte kripto paraya aslında biz bu yüzden kaçtık. Orada hacim var. Dakikada hop 20 bar, dakikada hop 50 bar. 10 lirası bir bakıyorsunuz bir dakika sonra 12 lira. Bu hacmi gören yatırımcı diyor ki ben burada zengin olabilirim. Ama sen burada parayı da batırabilirsin. Senin paran burada da batabilir. Nitekim öyle olmadı mı? Öyle oldu. Herkesin gözünü süslediler. Coşkuyu verdiler. Luna dediğimiz altcoin hissesi bir gecede bitti. Herkesin yatırımlarını 180 dolardan 1 dolara düştü diye en büyük vurgunu orada yaptılar. 0.000 nokta bilmem kaç. 1 dolardan ya Evet, 1 doğru. dolara altcoin mi olur diye alanlar Evet. hem de evini arabasını satıp alanlar. 100 milyon 200 milyon para gömenler. İşte bütün parayı orada aldılar. Doğru. Bunun ederi var mı? Yok. Yok. Şimdi burada
Sayın Hocam belki biliyordur, bizim lale hikayemiz vardır. Şeyden gelir. Ta Osmanlılar zamanında Sultan Süleyman Hollanda'ya bir lale şeyi gönderiyor. Evet, soğanı. Soğanı. O soğan hediye olarak gidiyor ama önce yemeklerde haşlayıp yemeye başlıyorlar. Sonra diyorlar ki ya yok bu lale bahçelere ekin. Kalitedir. İşte elit insanların bahçesinde, sarayında olur. Bir ekiyorlar, göz dolduruyor falan. Derken bütün saraylarda laleler yetişiyor. O laleler öyle bir nam yapıyor ki Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa derken bütün dünya lale peşinde koşuyor. Ve öyle bir zaman geliyor ki o lalelere bir virüs bulaşıyor. O lale soğanlarını, iyi virüs bulaşmamış lale soğanını 1500 dolar tanesi. 1500 dolara kadar çıkıyor. Sonra kontratlar yapıyor devletler. 2 yıl sonrası için kontratlar yapıyorlar. Diyorlar ki 2 yıl sonrası için sizin şu kadar lale soğanı için kontratlar yapıyor. Bir gecede Evet. 1 dolara iniyor. Ne oldu? Ondan sonra Hollanda'da intiharlar mı görürsünüz? Aynı şey Luna'da oldu. Şeyde de çok intihar oluyor. Mesela kripto paradan dolayı. Çok oldu. Uzman Şimdi çavuşlar, burada polisler. yatırımcımız bu tür risklerden uzak durmalı. Yatırımcı güvenli liman arar. Bizim Ayşe teyzemiz, Fatma ablamız, Hüseyin amcamız. Mesela güvenli liman derken, yani biraz hani siz de katılabilir, sohbet havası olsun diye. Borsa güvenli liman mıdır? Borsadaki yani şundan dolayı, mesela bazı uzmanlar diyor ki eğer diyor fazla macera aramak istemiyorsanız biz 30'dan şaşmayın. Kimi 50 diyor, kimi 100 diyor. Bazen de mesela hissesi küçük olan oynamalar oluyor. Mesela diyorlar ki ya şu hisseyi alırsan bir anda fırlayacak diyor işte. Almaya başlıyor. Bir anda çıkarıyorlar. Tekrar tak diye düşürüyorlar mesela şey olarak. Yani burada da borsada her hisse midir? Güvenli liman mıdır borsa? Burada borsa güvenli liman mıdır diyeceğim. Veysel Bey belki bana katılmayabilir. Her hissede işlem yapıyorsanız değil. Evet. Bizim borsada BIST 100, BIST 30, BIST 50, X tümye, X 100 dediğimiz endeksler var. Bu endekslerde 30 demek ilk 30 şirket, 50 demek ilk 50, ilk 100 şirket, X tüm 480 küsür tane şirket var. Şimdi izleme pazarında olan bir şirkete yatırımcı gidip yatırım yaparsa günde 2 defa işlem yapar. Ama hareket olmaz, hacim yok, tepeden de almışsa 10 yıl bekler. Evet. Ondan sonra da bıkar, küser gider. Biz burada güvenli liman dediğimiz Türkiye'nin lokomotifi şirketlerden bahsediyoruz. Tabii ki de umarız o izleme pazarında olan şirketler de bir gün gelişirler, büyürler, BIST 100'e girerler ki beklentimiz de zaten bu yüzde. Bizim yatırımcı kimliğimiz maalesef güvenli limanlara giderken orada çok hızlı para kazanamayacağım diye hep böyle uçan kaçan şeylere gidiyor. Sayın Hocam işte sosyal medyadan bahsetti. Aslında orada da bir tehlike var ki işte benim 35 bin takipçim var. Ben 35 bin takipçiyle bir tahtada bir Telegram grubu kurup istediğim tahtayı kaldırabilirim değil mi? Tabii. Yani gidip de yan bir tahtada hadi arkadaşlar hepiniz biner lot alın. Ondan sonra ne oldu? Yüksel. Tavan. Doğru. 10 gün boyunca götürdüm tavan. Bir anda çektiniz. Bir anda hop hadi satıyoruz dedik. Grup olarak çıktık. İyi de biz bu sattığımız kime sattık? Ermeni tohumu değil ki. Onlar da bizim çok arkadaşlarımız. İşte bu tür manipülasyonlardan biz korkuyoruz. O yüzden Allah nasip etmesin. Bu tür Telegram grupları da çok tehlikelidir aslında hocam. Yani yatırımcı hani gelin bizim grubumuz var sizlere para kazandıracağız vesaire. Bu çok riskli. Burada biz yatırımcıdan şunu istiyoruz. Araştırsınlar. Temel olarak araştırsınlar. Biraz sonra yayınımızda anlatacağız teknik analiz ne demektir, neden önemlidir, temel analiz nedir, neden önemlidir bunlara değinmeliler. Ben borsada yatırım yaparken para kaybetmedim mi? Kaybettim. Öyle böyle değil. Ama kafaya Çok para kaybettiniz mi? Yani kaybettim. Evet. Riskimi yani sermayemin neredeyse %30'unu kaybetmişliğim vardı. Doğru. Ama gelinen noktada çok şey kazandım. Doğru. Peki nasıl başardık bunu? Araştırarak, öğrenerek.
Şimdi bizim uzun vadeli yatırımcı ne yapmalı? Burada ben şeye değinmek istiyorum Zeki Bey aslında. Bizim temettü veren şirketlerimiz var. Biz finansal özgürlük nedir diye Elazığ'da soralım. Hani finansal özgürlük nedir diye. İnanın bunun cevabını verecek çok sınırlı sayıda insan çıkacak karşımıza. Bunu şey yapmak için söylemiyorum. Herkesin affına sığınarak söylüyorum. Çünkü bilinen bir kavram değil. Finansal özgür olunca ne oluyor? Yani ben şu anda özel bir şirkette üst düzey yöneticilik yapıyordum. Ayrıldım. Evindeyim. Çocuğumla vakit geçiriyorum. Finansal özgürlüğe merhaba demişim. Bu işten para kazanıyorum. Finansal özgürlük işe gitme zorunluluğunuzun olmadığı bir şeydir. Finansal özgürlük size kimsenin kalk şunu şuradan şuraya koy demem lüksünün ortadan kalktığı bölge. Yani siz zekanızı kullanıyorsunuz, aklınızı kullanıyorsunuz. Türkiye'deki kurumsal kimliklerin çatısı altında sermayenizle para kazanıyorsunuz. Şimdi temettü emekliliği konusunda ben özellikle işte o Ayşe teyzemiz, Fatma ablamız hani gidip dolar alıyorlar ya, altın alıyorlar ya, koyuyorlar ya yastıklarının altına. Şimdi ben size bazı verilerden bahsedeyim. Efendim 1 Ocak 2021 yılında BIST 100 endeksimiz %36 günümüz itibariyle prim yapmıştır. BIST 30 endeksimiz %47 prim yapmıştır. Petrol %43. Brent petrol. Şimdi dolar 13.03'ten 17.33 yolculuğunda %34'lük bir prim yapmıştır 1 Ocak itibariyle. Yani 6 ay içerisinde. Evet, 6 aylık periyodu Evet, konuşuyoruz. Şimdi ons altın %2 prim yaptı 1799 dolarda. Gitti 1827 dolara Şimdi oradan çok da tepe düştü. taklak oldu düştü. Evet. Şimdi bakıldığında en yüksek Gram petrol altın, görünüyor. evet, doğru. Petrol. Şimdi ben bir soru soruyorum. Bizim Sasa hisse senedi 6. aydan bu yana %75 prim yaptı. Dönelim kim var? Hektaş. Abi %124 yaptı 6 ayda. Başka aklıma gelen Türk Hava Yolları. Alarko, Türk Hava. Alarko. Evet. Aksa. Var. Yani, Aksen. Aksen. Çok ya. O kadar çok ki. Genel Bunlar endekste hep de aynı ya. bizim lokomotif Kozaltı. Yeni temettü verme açıkladı. Fırladı 2 gündür tavana gidiyor. Şöyle bir araya Yani- sadece gireyim. Sizin söylediğiniz geçen bir tanesi şöyle sordu. Haklıdır da. Diyor ki mesela şu an itibariyle gayrimenkul çok iyi olanlar da tabii buradan daha fazla faydalanır. Veysel Bey. Temettüsü daha fazla olur Efendim, gelirse. bakın ben YouTube kanalımda dedim ki bir çevre kurayım, bir grup oluşturalım. Dedim ki Yatem 7 diye bir grup kuracağım. Katılmak isteyen var mı? Nedir Yatem 7 hocam? Yatırım, temettü, emeklilik. Demek her ay şu kadar Artı atın yedi- oraya. yedi- Kalsın, yedi yıl elinizi boyunca- sürmeyin. 7 yıl boyunca siz her ay düzenli, ayda bir defa düzenli alım yapacaksınız. Hangi gün alacağınız önemli değil. Bu alımları yapın. Ben dedim size teknik anlamda, temel anlamda iyi durumda olan hisseleri sepetini oluşturacağım. İşte 15 tane sepet oluşturduk. Bunların içerisinde seçip alabilirsin. 7 yıl boyunca her ay düzenli alacaksın. Tamam mı? Tamam. Aldığını Aylık. Çünkü Tabii, tabii, genelde aylık. hepimizin Aylık. aldığı ücret aylık ya. Aylık Yani özel alacak. sektör üst Burada- düzey yöneticisi de olsan, şirket sahibi de olsan bilmem ne aylık alıyorsun. Yani aylık biriktiriyoruz. Kimisi aylık 20 bin lira alıyor, kimisi 1000 Biz lira bu alıyor. kadar ama Kimisi aylık daha alıyor. bilmiyor orası. Yani ne için söylüyorum? Şu anda yani genelde ben sosyal medyada baktığım zaman Ereğli, isim vereyim. Ereğli'den şu anda sitemler, küsmeler, bağırmalar var değil mi? Halbuki Sevinmesi servet. lazım. Sevinmesi Servet lazım. yani şu anda birinin kalkıp yeminle söyleyeyim bende yok. Bak yok. Şimdi hani biri şey mi diyecek? Ya yok alırım. Ben serbest yarın alayım. Alsam da o anlamda demiyorum. Diyorum ki şimdi bak bunun sizin önerdiğiniz zaman ne önerdiniz? Dediniz ki işte Aselsan alın, Alarko alın, Tüpraş alın, Ford alın. Yani büyük temettü verenleri değil mi? Evet. O dönemde borsalar yukarıda diye cazip diye fonlara herkes alış yapıyor. Şu an bir tanesi veya Aksa veya Sasa'da olur. O ayakta durduğu için gündemde. Değil mi? Yani şu Halbuki düşmesini istemeyiz. Bak istemeyiz. Düşmüşse bariz bir sebep de yok ise yok.
Yani sadece bir unsur. Hocamız şeyi bilir. Yani talebi etkileyen unsurlar, arzı etkileyen unsurlar bir tane olmaz. Hatta sınırsızdır onun. Herkes bir şey söylüyor. Tabii psikolojiye kadar da gider. Ereğli'nin fiyatı düşmüşse gidin Fırsat. alın. Fırsattır. Ama daha düşebilir mi? Daha da al. Düşsün. Bak düşsün. 7 sene veriyor Şöyle bir ya. yolculuk. Evet. Yani düşünün ki 10 yıl boyunca siz yatırım yapıyorsunuz. 10 yıl çarpı 12 ay 120 ay 120 alım ay alacaksınız. eder. Doğru. Siz Aynen. şunu istemez misiniz? Bu 120 ayın Ayın içinde. ilk 20 ayı fiyat ne kadar ucuz olsa da alsam da Sayıyı birikimimi çoğaltın yapsam, ki fazla ilerleyen- temettü alayım. Evet. Siz 3 sene sonra da onu almaya Evet. yapacaksınız. 5 sene sonra da alacaksınız. 7 sene sonra da alacaksınız. Siz ne kadar ucuz mal alırsanız o kadar, O kadar sizin için kârdır tabii, iyi. doğru. Yani burada temettü yatırımcılığı önemlidir ki mesela işte Ereğli'yi söyledi. Önümüzdeki yıl 8 lira hisse başı, lot başı 8 TL temettü verme hedefi olan bir şirketten bahsediyoruz. doğru. Şimdi burada işte Ayşe ablamız, Fatma teyzemiz neden altın alıyor? Neden dolar alıyor? Neden gidip de bir şirkete yatırım yapmıyor? Bilmiyor. Artık biz Ayşe teyzeden, Fatma abladan ellerinden öperim hepsini. Biz umudumuzu kestik. Bizim artık göz bebeğimiz gençler. Gençler. Kripto paralardan bir an önce altcoin'lerden uzak durmalılar. Ve Sayın Hocam da buradayken hep hayal ettiğim şey şudur. Üniversitelerde neden finansal okuryazarlıkla, neden ekonomiyle ilgili sadece iktisat birimlerinde, bölümlerinde bunlar anlatılırken çok önemlidir. İşte biraz önce yayının başında söyledik ya, ABD hane halkının %60'ı, %55'i hisse senetlerinde yatırım yapıyor. Bizde %1, %2 dediğimiz sebep bu. Doğru. Hocam niye böyle? Şimdi iki sebebi var. Bu Evet. finansal derinlik çok önemli. Türkiye'nin tasarruf oranları %10'la dünyanın en gerilerinde. Yani biz her ne kadar tabii ki tüketim toplumu muyuz değil miyiz o tartışılır ayrı bir konu. Ama aylık gelirimizin büyük kısmını tüketiyoruz.